Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şu anki konuğumuz uzman diyetisyen Elif Melek Avcı Dursun. Elif Hanım hoş geldiniz. Günaydın hocam, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Çok iyiyiz. Sabah sabah Ankara'nın havasını bize getirdiniz. Evet, özellikle soğuk kış günlerinde Ankara daha da soğuk bir hal alıyor. Evet efendim, hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Bugünkü konumuz fermente besinler. Nedir bu fermente besinler? Yani biraz bunlardan bahsedebilir miyiz? Tabii efendim. Şöyle, fermente gıdalar bilinen en eski saklama yöntemleriyle oluşturulmuş gıda grubu diyebiliriz. Mesela turşular yapıyoruz, zeytinleri salamura koyuyoruz veya işte ekmekleri mayalıyoruz. Neden? Daha uzun süre dayansın ve uzun süre saklayabilelim. Bunlardan daha uzun vadede faydalanabilelim diye. Fermente edilen gıdalar iki farklı yolla oluşuyor. Birisi doğal, biri de sonradan fermentasyon ürünlerinin eklenmesiyle oluşturulan ürünler diyebiliriz. Mesela doğal olarak zeytinin kendiliğinden salamura olabilirken, örnek veriyorum, yoğurdu bir başka yoğurdun mayasıyla mayalayarak fermente edip yoğurt elde ediyoruz. Dolayısıyla iki farklı kaynak oluyor. Mesela bazı fermente ürünlerde canlı bakteriler aktif olarak yer alırken, mesela nedir? Kefir, süt ve süt ürünlerindeki özellikle peynir grupları canlı mayalardan elde edilirken, bazı besinlerde de mesela sirkede, kombuça çayında aktif olarak bakteriler canlı değildir. Bu gibi farklılıkları bulunuyor. Aynı zamanda fermente edilen gıdalarda B grubu, bazen anlaşılmıyor, Bolu grubu vitaminler çok daha fazla bulunabiliyor. Dolayısıyla besinin besinsel etkilerini ve özelliklerini, besleyici özelliklerini artırabilme özelliği de var. Peki fermente besinlerin sağlık üzerine etkileri nelerdir? Besleyici özellikleri ve besin kalitesinin artmasıyla beraber, örneğin kombuça çayından bahsetmek gerekirse, belki izleyicilerimiz ilk defa duyuyorlar bu çayı. Ben de ilk defa duyuyorum. Öyle mi? Evet. Böyle bir siyah, yeşil veya beyaz çay fark etmez. Bu çayı kombu mantarıyla bir süre fermente ediyorlar. Fermente edilmesinin neticesinde bu ürün artık probiyotik bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Yani sindirim sistemini daha da düzenliyor, bağışıklığı güçlendiriyor, yararlı mikroorganizmalar bakımından da zengin oluyor. Bu ürünün mesela haftada 3 veya 4 kez tüketilmesi gastrointestinal şikayetleri azaltabiliyor. Dolayısıyla disbiyozis durumu varsa, yani bağırsaklarda mikroorganizmalar sayı bakımından veya çeşitlilik bakımından yetersizse, ki bu genelde yüksek yağlı diyetlerle, yüksek kalorili beslenmeyle ve obeziteyle de yakından ilişkili. Bu tarz besinler bağırsak mikrobiyotasını değiştirmeye yardımcı olarak kişinin daha sağlıklı olmasına ve ağırlık kontrolünü sağlayabilmesine yardım ediyor. Peki fermentasyon işleminin besinlere katkısı nelerdir? Özellikle besinlerin uzun süre saklanmasına yardımcı olurken bazı fermentasyon işlemleri mesela besinin doymuş yağ içeriğini artırabiliyor veya kalorisini artırabiliyor veya şeker içeriğini artırabiliyor. Dolayısıyla her fermente gıdada doğru tüketiliyor anlamına gelmiyor. Bizim diyetlerimizde ve sağlıklı beslenme programlarımızda en çok yer verdiğimiz ürünler mesela peynir grubu, kefir, kombuça çayı gibi çaylar, miso dediğimiz uzak doğu kültüründen gelen yine bir besin. Bunları ekleyebiliyoruz. Akabinde bu besinlerin en büyük özelliği çeşitliliğinin çok olması. Örneğin obez bir bireyin bağırsak florasında bazı bakteri türleri, yani iyi kötü diye ayıracak olursak, iyi bakteri türlerinin sayısı azalırken ve çeşitliliği azalırken daha yıkıcı olan bakteri türlerinin sayıları artabiliyor. Neden? Yanlış beslenmeden ötürü. Mesela bağırsaklarımızda yer alan bu yararlı bakteriler kısa zincirli yağ asitlerini üretebiliyorlar. Bununla beraber besinlerin sindirimini kolaylaştırıyorlar ve emilim düzeyini artırıyorlar. Yani nedir? Bir besinden aldığınız enerjiyi veya besin içeriğini daha farklı şekillerde kullanmanıza yardımcı oluyor. Akabinde bozulmuş bir mikrobiyotaya fermente ürünlerle destek sağladığımız takdirde mesela sirke, yemeklerimizde sirke kullanmak, salatalara sirke kullanmak hem yemeğin yiyeceklerin glisemik indeksini düşürürken hem de probiyotik çeşitliliği artırmamıza yardımcı oluyor. Yani nedir? Burada da bağışıklığın %80'i bağırsaklarda kontrol altına alındığı için bağırsak mikrobiyotasını değiştirdiğimizde veya buraya etki eden gıdaları daha çok tükettiğimizde zindeliğimiz artıyor. İştahı kapatabiliyoruz. Enfeksiyonlara yakalanma riskimiz azalabiliyor. Genel metabolik sendrom belirteçlerini düşürebiliyoruz. Karaciğer yağlanmasını azaltabiliyoruz. Kalp damar hastalıklarına karşı korunabiliyoruz gibi artılar oluyor.
Bir de bu fermente edilmiş besinler ve probiyotikler, yani probiyotikler aynı zamanda fermente edilmiş besinler midir? Yani bu ikisi arasındaki ayrımı yapabilir miyiz? Şöyle, probiyotikler aslında orada bizim ufak bir ayrımımız var. Prebiyotikler ve probiyotikler. Probiyotikler içerisinde O bulunduğu için canlı organizmayı çağrıştırması açısından probiyotik gıdalarda evet canlı organizmalar yer alır. Bunlar bağırsaklara kadar ulaştığında mesela bazıları şöyle bir yanlış yapar. Kapsül olarak dışarıdan hazır probiyotik takviyeler alırlar. Fakat bunu içini tozunu döküp yoğurda veya başka bir şeye karıştırarak kullanırlar. Eğer kapsül halinde aldığınız bir probiyotik preparat varsa bunu kapsül olarak yutmanız gerekir. Çünkü mide asitinden bu bakterilerin etkilenmemesi gerekir. Mesela probiyotikli çaylar var. Herkesin ortak sorduğu şey evet burada bir probiyotik var ama sıcağın etkisi var. Mide asidine yakalanıyor bu bakteriler. Nasıl oluyor da bağırsaktaki kolonize olması gereken yeri bulabiliyor diye. Burada da şöyle bir durum var. Almış olduğunuz probiyotiğin etkileyeceği kısım ve hedefe ulaşabileceği noktalar önemli. Eğer kapsül olarak veriliyorsa kapsül olarak tüketmek gerekiyor. Saşe formdaysa saşe olarak tüketebilirsiniz. Probiyotikler canlı mikroorganizma grupları en çok kefir ve süt ürünlerinde bulunduğu için veya kımız gibi ürünlerde de bulunabiliyor. Biz yaygın olarak kefiri bulabiliyoruz. Kefiri düzenli kullanımda probiyotikleri alabiliyoruz. Prebiyotik olanlarda bağırsaklardaki diğer yararlı olan suçların yani bakteri türlerinin sayısının artabileceği, sağlıklı bir şekilde çoğalıp işlevlerini gerçekleştirebilecekleri gıdaları temsil eder. Mesela inülin içeriği yüksek olan gıdalar, insülin değil inülin, bu bakterilerin çoğalmasını kolaylaştırır. Ortamın asiditesini düzenler. Mesela nedir? Yer elması bir inülin kaynağıdır. Kereviz bir inülin kaynağıdır gibi. Bazı sebze ve meyveler de hiç fermente olmamalarına rağmen bağırsaktaki bakterilerin yaşayışını doğrudan etkileyebilme özelliğine sahip. Peki bunların sağlık açısından önemi nedir? Özellikle dengeli beslenmede yer verdiğimiz 4 yapraklı yonca modeli diyoruz. Meyve sebze grupları, et grubu, süt ve süt ürünleri ve tahıl grupları. Evet. Dolayısıyla buradan yola çıkarak mesela sadece probiyotik takviye almak yeterli değildir. Siz probiyotik takviye alıyorsunuz fakat beslenmeniz çok düzensiz, yüksek kalorili, yüksek yağ içeriğine sahip ürünlerle ilerliyorsunuz. Bu sefer bağırsaklardan yağ geçirgenliği hızla artıyor. Yani nasıl? Yararlı eklemiş olduğunuz bakterileri yukarıdan gelen yoğun yağ ne yazık ki alıp götürüyor. Veya yüksek kalorili enerji içeren gıdalar alıp götürüyor. Veya çok fazla posasız ürün tüketmek, yüksek nişasta tüketimi de buna etkileyebiliyor. Bundan kaynaklı olarak dengeli beslendiğimiz takdirde yeterli posa alıyorsak, yeterli vitamin mineral alıyorsak o bakterilerin yaşayabileceği ortamı sağlıklı beslenerek düzeltebiliyorsak başlıca bağırsak geçirgenliği azalacağı için karın şişlikleri düzelecektir. Buna bağlı olarak bazı kişiler çok fazla strese yakalandıklarında hani IBS dediğimiz irritable bağırsak sendromu sık diyare veya çok sık konstipe durumlar yaşayabiliyorlar. Yani ishal veya lavaboya çıkamama durumunun çok dengesiz olduğu durumlar. Dolayısıyla düzenli bir probiyotik alımı da ya da beslenmede fermente ürünlere yer verilmesi de bu problemi çözmeye yardımcı olabilir. Peki probiyotik takviyelerin kullanımı nasıl olmalıdır? Beslenmemizde yer vermemiz gereken durumlar nelerdir? Probiyotik takviyeleri aslında yaşamın ilk başladığı dönemden beri bizim aklımızda soru işareti olan şeyler. Çocuklarımız hastalanıyor, efendim işte probiyotik ekleyelim mi? Veya bağışıklığının düştüğü durumlar oluyor. Veya kronik ishale yakalanıyorlar, ne yapalım diye bir soru. Bazı çalışmalar normal doğumla dünyaya gelen veya sezaryenle dünyaya gelen annelerin bebeklerinde farklı bir mikrobiyota olduğunu savunurken bazı çalışmalarda ilgisi olmadığını söylüyor. Fakat mikrobiyotanın sağlıklı olması bebeklerin ya da çocukların alerji geliştirmesini daha da düşürüyor. Aynı zamanda kronik rahatsızlıklara yakalanmasını da azaltıyor. Dolayısıyla probiyotik takviyeleri ilk ne zamandan itibaren kullanılmaya başlanmalı? O bir soru işareti. Fakat kendinizde çok sık gastrointestinal şikayetler, özellikle sindirimle ilgili, bağırsakla ilgili problemler
hissediyorsanız muhakkak bir gastroenteroloji muayenesine gitmeniz gerekiyor. Bir doktor tarafından tanı konması gerekiyor. Yani aldığımız probiyotiklerde farklı suçlar, her biri farklı hastalıklar ve tanılar için kullanılıyor. Tek bir suç her şeye yeterli olmayabiliyor. Bundan dolayı bazı çalışmalar anne sütüyle ilk 6 ay beslenen bebeklerin mikrobiyotasının daha farklı olduğunu, bazı çalışmalar formül mamalarla beslenen bebeklerin daha farklı olduğunu gösterebiliyor. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok değerli bilgiler verdiniz. Bir sonraki programımızda özellikle bu normal doğum ve sezaryen arasındaki son çalışmaları ve anne sütü alan ya da formül mama alan bebeklerin arasındaki son çalışmaları sizden mutlaka dinlemek isteriz. Bununla ilgili olarak yani beslenmede ya da bu probiyotik konusuyla ilgili olarak çok daha detaylı bilgiler almak isteriz. Çünkü çok önemli bir konu. Teşekkür ederim hocam. Seve seve. Bugünkü program konumuz uzman diyetisyen Elif Melek Avcı Dursun idi. Kendisine vermiş olduğu son güncel bilgiler için tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızla devam ediyor.